lazerler aracılığıyla bir gitar yapmıştı arkadaşınız. Dediğim gibi yapılabilecek çok fazla şey var. İşleri çok basitleştirilmiş. Kart mantığına göre çalışıyor. Eskiden piklerle yapılırken aslında kendi üzerinde de aynı bir pik var. Piki yazmak için ayrı bir devre kullanılırdı. Piki çalışmak için ayrı bir devre kullanılırdı. Bir süre sonra bu tak çıkartlar o peki bozulmasına sebep olurdu. Yani bacakların kırılmasına sebep olurdu. Artık çok modüler hale getirilmiş. Tek bir kartla direkt USB üzerinden bağlayarak istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. Eskiden assembler'da yazılırdı pik dediğimiz mikro işlemci. Artık MATLAB dahi olsun, C olsun, istediğiniz bilgisayar dilinde yazabiliyorsunuz. Çoğunu destekleyebiliyor. Bununla beraber elektronik bilgisi belki çok bilmenize gerek yok. Özellikle yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri veya makine mühendisleri için bu daha çok geçerli. Çünkü modüler bir yapıya sahip, üst üste shift denen kavramlar var. Üst üste ekleyerek Lego mantığıyla bu devreleri kurabiliyorsunuz. Daha sonra istediğiniz şeyleri çalıştırabiliyorsunuz. Nedir bu Lego dediğimiz şeyler? Kartlar. Dış dünyayı algılamak için bazı sensörlere ihtiyacımız var. Analog sensörler olabilir veya dijital sensörler olabilir. Bunların hepsi iç içe getirilmiş ve hepsi çalışabilir hale gelmiş. Dediğim gibi kartınızın üzerine kart çeşitleri de var. Hocam biraz sonra bahsedecek zaten. Kart çeşitleri de var. Bu kartların sizin kapasitesine göre, ne yapmak istediğinize göre bu kartı seçiyorsunuz. Hangi sensörü kullanmak istiyorsanız onun şeritleri var. Onları kullanıyorsunuz. İstediğiniz proje yapabiliyorsunuz. Bundan sonrası artık sizin hayal gücünüze kalmış. Yapılabilir, yapılmış olan projelerden ziyade ilerisi için, kendinizi geliştirmek için yapılmamış projeleri düşünmek, onları birazcık daha değiştirmek, onları birazcık daha bir şeyler eklemek sizin oldukça fazla avantajınız olacaktır. Ben şimdi sözümü Mustafa Hocam bırakmak istiyorum. Güzel bir seminer diyorum hepinize. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Arduino ile neler yapılabilir kısmında önce bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Arduino nedirle başlayacak olursak kelime anlamı itibariyle sıkı arkadaş anlamına geliyor. İtalyanca bir kelime. Bunu ortaya koyan az sonra gördüğümüz beşli ekip tarafından oluyor. Temel amacı çevresel birimleri kontrol etmek. Çevresel birimlerden kastımız nedir? Bir mikro denetleyici yapısı vardır ve siz bunun giriş çıkış birimlerine bir şeyler bağlarsınız. Yani kontrol edebilmek istediğiniz ya da veri almak istediğiniz gibi giriş ya da çıkış olarak adlandırdığımız üniteler var. Bunları kontrol edebilmek için böyle bir yapı kullanılıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi açık kaynak olması. Açık kaynak konusunda fikrimiz vardır diye düşünüyorum ama ben yine de kısaca bir bahsedeyim. Açık kaynak donanımdan kasıt şu, bir Arduino devre kartını internet üzerinde rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hangi elemanların kullanıldığını görebiliyorsunuz. Hatta arzu ederseniz kendiniz üretip satabiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir kimse bu konuda bir telif hakkı var deyip size hesap sormuyor. Aksine genişlemesi, daha fazla kullanımın artması üzerine yaygınlaşması için çaba sarf ediyor. Programlanabilir bir mikro denetleyici platformu. Eğer Arduino ile daha önceden tanışmamışsanız, mikro denetleyicilerle uğraşmış olan varsa ilk serisi mikro denetleyicileri hatırlayacaktır. İşte 1684 ile başlamıştı. Sonra bir üst kategoride 877 derken 18 serisi mikro denetleyiciler. Az önce Ahmet Hocam da bahsetti. Bu platformun en büyük özelliği kendi programlayıcısını kendi üzerinde barındırması. Yani dışarıdan ekstra bir programlayıcı ihtiyaç duymaması. Herkesin proje yapabilmesi için tasarlanmış. Bu gerçekten iddialı ve gerçek bir laf. Şöyle, proje örneklerinde de göstereceğim. Ev hanımlarından aşçıya kadar çok farklı meslek gruplarına olan insanların proje geliştirdiğini göreceğiz. Kullanımı oldukça basit. Çünkü şu şekilde mesela bir Arduino Nano kartı gördüğünüzde bir USB girişi var. Bunların mikro girişi olanları var, mikro girişi olanları var, normal USB girişleri var. Bilgisayara bağlıyorsunuz ve istediğiniz programı yazıp aktardıktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor. Sonrasında da devreye giriyorsunuz. Üzerinde bu arada Atmel 328 mikro denetleyicisi bulunuyor. Yani Pix serisi mikro denetleyicilere oldukça yakın. Sadece firma farklı. Bir tanesini Atmel üretiyor, diğerini Microchip firması üretiyor. Arduino'yu 3 ayrı kategoride inceleyebiliriz. Bunlardan ilki donanım, yani kartın kendisi. Olmazsa olmaz. İkinci kategoride baktığınızda geliştirme arayüzü. Bu da tamamen ücretsiz bir yazılım. İnternet üzerinden indirip
versiyonları var. 2 ayrı grup geliştiriyor. Daha çok tabii işte 1.0.6 biçiminde yürüyen değil de işte 1.8x şeklinde giden sürümleri tercih ediliyor. Burada yazmış olduğunuz, geliştirme arayüzünde yazmış olduğunuz programı gerekli bilgisayar bağlantısı yaptıktan sonra Arduino'nuza kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. Ama Arduino yapan şey nedir derseniz en önemli kısmı da topluluk. Binlerce insanın forum sitesinde size destek vermeye hazır olduğunu görebiliyorsunuz. arduino.cc/forum sitesine girdiğiniz vakit. Kimler icat etti? Şu görmüş olduğunuz beşli grup. Aralarında bir Amerikalı öğrenci var. Öğrenciyi de neden almışlar? Çünkü işin mutfağında olan kişi o. Haliyle işi yapacak olanın da fikrinin alınması gerektiğini düşünmüşler. Bir gruba onu da katmışlar. Beyin takımında başrolü üstlenen Massimo Fanzi. Neden Arduino'yu tercih ediyoruz çalışmalarımızda? Okulumuzda mikro denetleyici programlama derslerine giriyorum. Başlangıçta tek mikro denetleyicilere ait anlatıyoruz ama sonrasında işi daha kolaylaştırmak, daha hızlı projeler geliştirmek için Arduino'ya geçiş yaptık. Şimdi bunların sebeplerinden biraz bahsedelim. Kolayca temin edilebiliyor. Belki şunu diyebilirsiniz. İşte gidiyoruz, bakıyoruz bir daha doğrusu elektronik malzeme satan bir dükkana gidiyoruz, Arduino soruyoruz, yok diyorlar, nasıl kolay temin ediliyor? Ama devir artık internet üzerinden sipariş devri. Bir tıkla siparişinizi veriyorsunuz, en geç 3 gün içerisinde elinizde olabiliyor. O anlamda kolay temin edilebiliyoruz. Sanatçılar ve tasarımcılar için geliştirilmiş. Şurada da bir örneğini görüyorsunuz. Mesela bir bayan kendisi için Arduino'nun Lilipad modelini kullanarak değişik, dikkat çeken bir flash tasarlamış. Açık kaynak donanım ve kütüphanelerine sahip. Açık kaynak donanımdan bahsetmiştim. Arzu ederseniz internetten devre şemasını, kullanılan malzemeleri görüp kendiniz de kendi Arduino kartınızı tasarlayıp doğrudan kendiniz kullanabilirsiniz. Kütüphaneleri de tamamen ücretsiz. Diğer yazılımlar gibi işte ekstra ücret talep etmiyor. Yine önemli bir özelliği Windows, Linux ve Mac platformlarında çalışabiliyor. Hani birçok IDE'ye baktığınızda üçünü de kapsayanını bulmak oldukça zor oluyor çoğu kez. Üçünü de kapsaması itibariyle bir avantaj olarak gördük. Tekrar kullanılabiliyor. Yani tam öğrenci işi. İşte programa attınız, eyvah yanlışlık oldu, ben şimdi bunu çöpe mi atacağım demiyorsunuz. Flash memoriye sahip haliyle defalarca kullanabiliyorsunuz. Modifiye edilmesi ve üretiminin yapılması tamamen serbest. Zaten bu şekilde ilk olarak Arduino Uno diye çıkmış. Uno İtalyanca'da bir demek. Ardından işte çeşitli gönül vermiş insanlar. İşte ben şunu acaba giyilebilir teknolojileri nasıl uyarlarım deyip mesela Lilipad'i yapmışlar. Bir başkası oyun tutkunu işte Esplora'yı ortaya koymuş ve nice kartlar bu şekilde gelişmiş. Fazlaca teknik bilgiye sahip olmaya gerek yok. Bunu piklerle karşılaştırarak bu maddeyi koymaya uygun gördüm. Çünkü piklerle çalıştığınız vakit, yani çalışmış olanlar bilirler, besleme devresini ayrı kurmanız lazımdır. İşte bazılarının dahil osilatörü vardır ama eğer yoksa mesela osilatör devresini kendiniz kurmanız gerekir. Uygun kondansatörü seçmeniz lazımdır. Breadboard üzerinde zaman zaman temassızlık yaşarsınız. O da size işte neden çalışmıyor bu lanet olasıca falan dedirtir yani o noktaya getirir. O anlamda fazlaca teknik bilgiye gerek yok diyoruz. Onlarca modül desteği var. Ahmet Hocam da bahsetti. Shield diye adlandırılıyor bunlar. Yani kartınızı alıyorsunuz, yuvası var zaten. Ne amaçlı kullanacaksanız o kartı üstüne indiriyorsunuz. Hatta bunları kaskat biçimde birkaç farklı modülde de kullanabiliyorsunuz. Merak edenler için detaya giremeyeceğim ama adresi o shiftlist.org diye geçiyor. Birçok ortamla haberleşebiliyor. Bu esnek bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Neler var? İşte MATLAB, Python, Ruby, PHP, Processing, Squeak, Flash ve belki en tanıdık olduğumuz C. Arduino öyle bir şeyler yapabilmek için neleri bilmeliyim sorusuna baktığınızda temel bir bilgisayar kullanımı sizin için
gerekiyor. İşte bir program nasıl çalıştırılır, nereden kapatılır, nasıl kaydedilir gibi, o kadar basit değil. Temel elektronik malzeme bilgisine sahip olmalısınız. Örnek veriyorum, işte alıcı olarak LED kullandığınız LED'in artısı eksisi neresidir? Ne kadar bir ön direnç kullanılması gerekiyor yanmaması için? Bunun gibi temel bazı elektronik bilgisi. Çoğu kez prototip olarak breadboard kullanıldığı için prototip geliştirmede breadboard'un da nasıl kullanılacağını temelde yine bilmiş olmanız gerekiyor. Temel devre kurma bilgisi. Eğer C++ veya Java'ya aşinalığınız varsa program yazmanız oldukça kolaylaşıyor. Birkaç link koydum. Eğer bu noktalarda eksiğiniz varsa giderebilmeniz için. Megap modülleri de sıklıkla kullanılıyor ama artık günümüzde bilgiye erişmek, görsel olarak bilgiye erişebilmek için en güzel yöntemlerden bir tanesi YouTube. Aradığınız konuyu yazıyorsunuz ve karşınıza onlarca video çıkıyor. Arduino'lar nerelerde kullanılıyor? En sık kullanıldığı alanlardan bir tanesi ev otomasyonları. Bir diğer alan robotik sistemler. Bir diğeri medikal uygulamalar. Mesela medikal uygulamalara şöyle bir örnek vereyim. Yapılmış olan bir proje bu. Bir hasta üzerine bileklik biçiminde tasarlanmış olan bir yapı var. Bu hastanın sürekli nabzını ölçüyor, aynı zamanda vücut ısısını kontrol ediyor. Bu bilgiler doğrultusunda da eğer hayati riski oluşturabilecek bir durum söz konusu ise bunu doğrudan 112 acil servise haber verebiliyor. Sensör uygulamalarını birçok üniversite mesela ders olarak okutuyor ve belki de hani böyle bir ders varsa bunun anlatılabileceği en uygun kullanılabilecek yapı olarak bakıldığında Arduino'ları örnek verebiliriz. GSM, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee ki Bluetooth'a yakın bir protokol. RFID gibi gelişmiş bağlantıları destekliyor. En önemli özelliği bu. Bitlerde de elbette var. Sonuçta mikro denetleyici mantığında her şey aynı. Ama kaynak bulma noktasında çok geniş değil Arduino kadar. Big serisi. ISP özelliği var. In-System Programmer diye geçiyor. Yani siz bir devre yaptınız. Bu zaten halihazırda çalışıyor. Ancak yeni kodu atmak istiyorsunuz. Yeni kodu attığınızda çok kısa bir kesintiyle hemen yeni program devreye giriyor. Burada Arduino kart çeşitlerini tablo olarak birbirleriyle karşılaştırmalı biçimde göstermeye gayret ettim. Aralarında ne fark var derseniz ilk olarak Uno'dan biraz bahsedelim. Üzerinde Atmega 328 mikro denetleyicisi kullanılıyor. Normalde standart çalışma voltajı 5 volt ancak 7 ila 12 volt arasında bir voltajla da V'in girişinden besleme yapıp kendi içerisindeki regülatör vasıtasıyla 5 volta düşürüp yine kullandırabiliyorsunuz. CPU hızı 16 MHz. Derseniz ki bu bir dezavantaj mı? Evet şöyle mesela pitlerle çalışmışsanız orada 20 MHz'i de desteklediğini görürsünüz. Yani o opsiyoneldir. Arzu ederseniz 20 MHz'e kadar çıkarabilirsiniz. Bunda öyle bir şey yok maalesef. Standart kendi üzerindeki osilatörü kullanıyor. 16 MHz standart hızı. 16 MHz de bu arada şöyle canlandırmak istersek saniyede 16 milyon işlem yapabilme kapasitesi de. Yeteri kadar hızlı mı bilmiyorum size. Analog giriş sayısı 6 ancak analog çıkışı yok. Onun için konuşuyoruz. Dijital giriş çıkış 14 tane. Bunun 6 tanesi PWM özellikle. PWM dediğimiz Pulse Width Modulation'dan geliyor. Yani çoğu kez motor hız kontrolü için kullanabildiğimiz bir yapı. EEPROM'u 1 kilobaytlık. Hocam biz gigabaytlardan, terabaytlardan bahsediyoruz. Siz kilobayt diyorsunuz diyebilirsiniz ama birçok şey yapabilecek kadar yeterli. Kendi statikleri var içerisinde 2 kilobaytlık. Flash hafızası 32 kilobayt. Normal USB girişi var regular olarak. Bu art desteğini sağlayan sadece bir tanesi. İşte Zoe dediğimiz ikinci nesil. Üzerinde biraz daha gelişmiş bir işlemci kullanıyor. Çalışma voltajı 3.3'e iniyor. Bu şekilde devam ediyor. Hani genel olarak şöyle bir baktığımızda en çok göze çarpan nedir derseniz Uno'da dahil olmak üzere diğerlerine baktığınızda hep 16 MHz ya da 8 MHz frekansta çalıştığını ancak Zoe'lerde 84 MHz olduğunu görüyorsunuz.
Eğer sizin açınızdan hızlı işlem yapması önemliyse, diğerlerine göre en az 5.25 rat daha hızlı olan 84 MHz'i kapsayan Duo'yu kullanmanız önemlidir. Giriş çıkış sayısına da baktığınızda mesela göze çarpan 54 tane input-output pini. Bunların 12 tanesi de DVM özellikle. Hafıza da oldukça geniş. 512 yani yaklaşık yarım megabayt diyelim. Çift mikro girişi var. 4 tane de UART desteği var. Bunların her biri işte farklı boyutlarda, farklı amaçlar için üretilmiş yapılar. Daha fazla bahsedip canınızı sıkmak istemiyorum. Geçiyorum. Arduino donanımlarını nereden temin edebiliriz dersek, daha önceden de bahsettim artık internet üzerinden alışveriş devri. Haliyle internet üzerinden taradığınızda tabii ki sadece bunlar değil, daha da fazlası mevcut. Ama en popüler olanlardan bir tanesi robotistan.com diyebiliriz. Belki de alışveriş yapmıştığınızda olmuştur. Şimdi Arduino ile kimler dünya üzerinde neler yapmış? Kendimce birkaç örnek buldum. Onları anlatmaya çalışacağım. Twitter Enabled Copy Post diye bir proje ilgimi çekmişti. Bir grup tembel ofis çalışanı tarafından geliştirilmiş olan bir proje. Ne yapıyor derseniz, çay ocağında duran bir kahve makinesi var. Adamlar tembel ya. Gidip kahve makinesinde işte başlatıp suyun kaynamasını ardından kahve yapmayı falan bekleyemiyorlar. Oturdukları yerden bir tweet atıyorlar makineye ve gelen tweet'e bağlı olarak röle direkt açma kapama işlemi yaparak sizin için kahve makinesinden hazır hale getiriyor. Siz 5 dakika sonra gittiğinizde kahveniz hazır hale geliyor. Arduino kontrollü robotik duran bir batarya ve üzerinde kontrol ünitesi olarak bir Arduino mevcut. Turn Signal Biking Jacket diye geçen farklı bir proje. Bu da bir ev hanımı tarafından tasarlanmış. Avrupa'da motorlu araçlardan kullanımdan ziyade bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Ve insanlar bununla ilgili sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu hanımefendi de kendince bir çözüm bulmuş. Giyilebilir teknolojilerde kullanılan bir lilipad modeli var, bahsetmişti. Bu lilipadi kullanarak şu şekilde bir led grubu ve diğer tarafta farklı bir led grubunu sinyal olarak kullanmış. Nasıl? Ceketin arkasına bu şekilde devre bağlantılarını yaptıktan sonra onun iç tarafından birer buton bastığında sağa doğru sinyal, diğerine bastığında sola doğru sinyal, dörtlü yapıyor mu bilmiyorum. Bu yine bizim öğrencilerimizin de geçtiğimiz sene tasarladığı, hatta proje yarışmasında ikincilik aldıkları, bu sene de farklı bir versiyonu 3 boyutlu yazıcıyla basıp uyguladıkları bir proje. Bazen animatronic hand diye geçiyor. Bu projenin amacı şu, giyilebilir bir eldiven üzerinde bükülme sensörleri var her bir parmak üzerinde. Ve bu bükülme sensörleri bükülme değerine bağlı olarak, pardon, bükülme açısına bağlı olarak direnci değiştirebilen bir sensör. Bu sensör bilgisi doğrudan Arduino'ya gidiyor ve kablosuz olarak gerçek bir robot kola aktarıyor. Haliyle sizin yapmış olduğunuz hareketin bir benzerini gerçek bir robot kolda aynı şekilde taklit ediyor. iWriter 2.0 diye bir proje. Bu da yatalak hastaları düşünerek geliştirilmiş olan bir proje. Bir web kamerası var ve bu web kamerası uzuvlarını kullanamayan bir yatalak hasta düşünün. Sürekli hastanın gözünü takip ediyor ve göz bebeklerinin hareketine bağlı olarak yazı yazdırıyor. Ve aslında o hastanın neye ihtiyacı olduğunu ya da belki de dertleşmek için bir şeyler yazmak istediğinde kullanabileceği bir proje haline dönüşmüş. Swimming RoboSnake diye farklı bir proje var. Burada da görmüş olduğunuz şu tarz robot bir yılan var. Yani su yılanını taklit ediyor aslında. Bükülme hareketleri gerçekleştirerek su üzerinde ilerleyen bir robot. Sıklıkla görmüş olduğunuz projelerden bir tanesi. Muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam proje olarak da yine karşıma çıkmıştı. Elektrik elektronik mühendisliğinden bir proje öğrenciliği yaptı.
Automatic Gardening System diye geçiyor. Otomatik bahçe sulama sistemi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl çalışıyor? Toprağın nemini algılayan sensörler var. Bu sensörler toprağın neme ihtiyaç duyduğu durumda doğrudan sulamayı başlatıyor ve uygun neme ulaşınca da otomatik olarak kesiyor. Bunu öncesinde nasıl yapıyorlardı? Bir zamanlayıcı oluyordu. İşte zamanlayıcı zamanlandığı süre içerisinde ve süre boyunca çalışıyordu. Ancak onun ne gibi sıkıntısı var? Dışarıda eğer yağmur yağıyorsa zamanlayıcı zamanı geldiğinde çalışacak haliyle çok da mantıklı bir sistem olmuyor. Bu anlamda harika bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. RFID Cat Door diye geçen farklı bir proje. Burada da Avrupa insanı çoğu kez evinde evcil hayvan beslemeyi seviyor. Ve işte kedilerine taktıkları bir tasma ile RFID etiketli olan bir tasma bu. Kapıya yaklaştığı vakit otomatik olarak kapı açılıyor. Peki böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? Dışarıdan başka hayvanların girişine engellemek istiyor. Evet. İcabında bir geldiğimizde tatilden sokak hayvanlarının içeride park yaptığını görebiliriz. Bunu önlemek adına geliştirilmiş bir sistem. Yine öğrencilerimizle yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi. Bize ait değil, internetten bulduk. Secret Knock Detecting Door Lock diye geçiyor. Kapı tıklamasını şifre olarak belirlemiş olan bir sistem. Belli bir senkronizasyonda çaldığınız vakit doğru kodu almışsa otomatik olarak kapıyı açıyor. Arduino Weather Station bir tür meteoroloji sistemi diyor. O an için hava ile ilgili neler alınabiliyorsa ölçümde bunları kaydediyor. Arzu ederseniz kablosuz bir sistem üzerinden de bilgileri aktarabilir. Face Detection and Tracking diye farklı bir proje var. Burada da bir kamera kullanılmış. OpenCV yazılımı yanlış hatırlamıyorsam. Bilgisayar üzerinden görüntü işleme kullanarak önce yüzü tespit ediyor, tanımlı olan. Ardından da sürekli onu takip etmeye başlıyor. Günümüzün en popüler projelerinden bir tanesi 3 boyutlu yazıcı. Yine Arduino ile tasarlanmış olan bir proje. Arduino'yu PLC biçiminde kullanma fikrini ortaya atıp böyle bir ürün geliştirmiş olan bir grup çalışanlar Controlino ismini vermişler. Arduino artı PLC şeklinde. İçerisinde farklı Arduino kartları kullanarak mesela 6 mega 2560 1 mega'nın üzerinde bulunan denetleyici daha da genişletmişler özelliklerini. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ağaç tırmanan robot var. Sesle aktive olan Arduino diye adlandırmışlar projeyi. Şöyle bir yazılım var. Arduino Android işletim sistemli bir telefonda. Siz butona dokunduğunuzda sizin söylediğinizi algılıyor ve doğrudan Bluetooth üzerinden Arduino'ya gönderiyor. Yine Bluetooth modülü vasıtasıyla. Bu şekilde karşıda uygun komut gelmişse buna bağlı olan işlemi if-else sistemiyle karşılaştırmasıyla diyelim gerçekleştiriyor. Burada basit olarak LED'lere komut verilmiş. Hani LED deyip geçmeyelim. Çünkü LED'i açıp kapama işlemi gerçekleştirdiğinizde onun söküp bir röle kartı taktığınızda 250 voltla hatta 3 fazlı bir sistemi kontrol edebildiğinizi hatırlatıyor. Parking Assistant birçok araçta artık neredeyse standart hale gelmiş olan park asistanı. Değil mi? Ultrasonik sensör kullanılıyor. Yarasaların aslında yaymış olduğu bu ses sırasında 40 GHz civarında bir frekans nesneye çarpıp geliyor. Haliyle mesafeyi bir matematiksel formül üzerinden çıkarıp bize bilgi veriyor. Yani aslında ne kadar yaklaştığımız konusu. Üç boyutlu lazer tarayıcı da var. Şu görmüş olduğunuz kısma bir cisim yerleştiriyorsunuz. Bu tekli yapılmış ama okulumuzdan İbrahim Bey var, İbrahim Özyalçın. Belki de öğrencileri de buradadır.
çift lazerli olanı da yaptılar. İki taraftan lazer de, tek taraftan lazer de gönderebiliyorsunuz. Altında bir adım motoru var ve her defasında bir adım dönerek şurada kamera vasıtasıyla görüntüler alınıyor. Daha sonra bir 3 boyutlu tasarım programı üzerinde birleştirilerek 3 boyutlu model oluşturulabiliyor. Daha fazlası için Google'a girip Arduino Projects yazmanız yeterli. Kendi okulumuzda neler yaptık diye bir inceleyecek olursak, burada bazılarını koyabildim. Hepsine yer veremedim. İlki renk değiştirebilen elbise. Şöyle beyaz bir kıyafet üzerine RGB şerit ledi döşendi ve cep telefonunda tasarlanan bir arayüz vasıtasıyla R, Y ve D, yani Red, Green, Blue olmak üzere 3 kanalda 255'in küpü kadar farklı renk tonunda elbisenizin rengini değiştirebildiğiniz bir proje. Ebru ve Kübra arkadaşımız gerçekleştirdi bunları. Giyilebilir teknolojide kullanılan Arduino'nun Dilipet modelinden bahsetmiştik. Bunu da arkadaşlarımız, hatta kendileri de buradalar, kolye ve küpe tasarımında kullandılar. LED'lerde değişik animasyonlu biçimde farklılık yaratmak adına tasarlanmış Medira ve Gamze yaptılar bu projeyi. EEG sinyalleriyle cihaz kontrolü bizim en iddialı olduğumuz projelerden bir tanesiydi bu. Ancak proje yarışmasında bir üstüne olmuş. Sonradan haberini aldık. Şöyle, bir EEG başlığı kafaya yerleştiriliyor. Uçlarında zaten proplar var ve bu proplar siz zihninizde bir şeyler düşündüğünüzde bunları kuvvetlendirici vasıtasıyla, yani opantlar vasıtasıyla doğrudan kablosuz sinyallerle bilgisayara aktarıyor ve bu bilgisayarda bunların analizi yapılıyor, gelen sinyallerin. Ardından bir arayüz başka farklı bir arayüz programı ile Arduino'ya gönderiliyor. Arduino'dan da direkt röle kartı üzerinden istediğiniz cihazı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da mobil cihazdan elektronik malzeme tarama projesi. Şöyle elektronikçiler bilirler, eğer bir dünya malzemeniz varsa şöyle malzeme çekmeceleri kullanırsınız ve hangisinde ne olduğunu anlayabilmeniz için de etiket yapıştırırsınız. Ama eğer bunların sayısı çok fazlaysa bazen gözden kaçar, insanı sinir eder, bakarsınız göremezsiniz. Onun yerine işi kolaylaştırabilmek için bir arayüz tasarladık. Şöyle, şu kısmı tıklayıp malzemenin adını yazdığınız vakit onaylıyorsunuz ve ilgili olan çekmecenin arka tarafındaki LED size ben buradayım diyor. Akıllı çöp kovası ve yemlik şeklinde Ömer Ziya ve Saltekin'in yaptığı proje. Şöyle, bundaki amaç şuydu, bir ultrasonik sensör kullandık. Çöp kovasının içerisinde çöpün doluluk oranını ortaya koyabilmesi için. Burada da amaç şuydu, bu bilgiyi alsın, temizlik görevlisi de göndersin. Dolayısıyla eğer dolmamışsa boşu boşuna temizlik görevlisi gelip kontrol etmesin. Acaba hocamın çöpü dolmuş mu, şunu bir boşaltayım mı falan gibi. Ya da gün içerisinde bazen fazlaca çöpünüz oluyor, değil mi? 2-3 kez çöpün boşalması gerekiyor. Haliyle bu bilgiyi otomatik olarak kablosuz bir sistem üzerinden ilgili kişiye gönderen bir proje. Bu da biraz hem sokak hayvanları hem de evcil hayvanlar için planlanan aynı mantıkla çalışan bir yapı. Üst tarafından yine bir ultrasonik sensör var. İçerisinde bulunan yemin seviyesini tespit edip bitme noktasına yaklaşınca belediye görevlisi diyelim, şehir için kullanılıyorsa ya da işte evde kullanılıyorsa ev sahibine gerekli bilgi gönderilmiş olur. Otonom hareket edebilen ve engelden kaçabilen bir araç. Bu da Eren Onur ve Hilal'in tasarlamış olduğu bir proje. Nasıl çalışıyor dersek, sistem üzerinde bir GPS modülü var, dış ortamda. Robot kendi konumunun bilgisini alıyor. Ardından sizin yazılımda belirtmiş olduğunuz bir konuma da doğrudan en kısa yoldan gitmeye çalışıyor, kestirme olarak.
Tabii önünde eğer bir engel varsa onu da ultrasonik sensör vasıtasıyla tespit edip engelden kaçtıktan sonra geri kalan işini tamamlamak üzere yine aynı hedefe yönelen bir robot. Akıllı laboratuvar diye adlandırdık. Şöyle, okulumuzda elektrik makineleri atölyesi var. Oraya uyarlandı bu sistem, birebir de çalışıyor. Bir projeksiyon perdemiz var. Motorlu kontrol edilebiliyor. Yani istenildiğinde perde gibi düşünün. Perde yukarı ya da aşağı hareket ettirilebiliyor. Neyle? Şuradaki butonlar kullanılarak. Yani bir telefon arayüzü üzerinden. Aynı zamanda projeksiyon da ileri geri hareket edebilme özelliğine sahip. Onu da kontrol ediliyor. Bir de perdemiz var. İşte laboratuvarın aydınlatması için. Perdeyi de istediğiniz açıklığa ya da tam kapatma moduna getirebiliyorsunuz. Bir mobil arayüz yardımıyla. Abdullah ve Nuri yaptılar. Toplu taşıma araçlarında akıllı komut sistemleri de bilgisayar teknolojisi programından 3 arkadaş tarafından tasarlandı. Şöyle, buradaki amaç şoförün işini kolaylaştırmak. Nasıl? İşte toplu taşıma aracının şoförü sürekli dikiz aynasından kontrol etmek zorunda kalıyor. Acaba daha kaç müşteri alabilir üzerinde? Ya da hangi koltuk dolu, hangi koltuk boş? Birileri parasını ödedi mi ödemedi mi? Eline gelen rakama göre. Bu anlamda koltuk 1'den koltuk 15'e kadar, toplam 15 koltuklu bir sistemde. Eğer müşteri oturuyorsa doğrudan buradan led yanıyor. Ve toplam dolu koltuk sayısıyla boş koltuk sayısını net olarak hani kendisinin hesaplamasına gerek kalmadan görebileceği bir sistem. Bunu daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Amazon Echo Alexa diye yeni bir modül var. Belki duyanınız vardır. Şu. Doğrudan bu cep telefonlarındaki ses tanıma özelliğine benzer bir yapı. Konuştuklarınızı anlayıp size cevap verebiliyor. Tabii her şeye değil. Bununla işte ses tanıma özelliğini kullanarak modem üzerinden kablosuz olarak haberleştirdik ve sistemi bir akıllı ev gibi düşünüp açma kapama işlemini hem röle üzerinden yani bizim mikro denetleyicimiz üzerinden giden sinyal ya da manuel olarak Vavian anahtarla da yapmak istedikçe yapıldı da. Zaten standlarda görmüşsünüzdür eğer gezmişsiniz. Burada epey kalabalık bir grup var. Bunu hem manuel hem de bu halde kullanmamızdaki amaç da şu, eğer sistemde bir arıza meydana getirse, sistem tamamen çökmüşsün, yine kontrolü gerçekleşsin ve Vavian anahtar kullanılır.